hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies. Foolish notions, they cut me down to size. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Arkadaşlar öyle güzel bir yere geldim. Şu an neredeyim? Çanakkale Geyikli ilçesinin Üvecik köyünün kırsalındayım şu anda. Öyle güzel yollardan geçe geçe buralara geldik. Her anını videolamak isterim. Ama bunu yapamam tabii. Tertemiz havasıyla, etrafında böyle hayvan çiftlikleriyle, enerji santralleriyle, böyle bu rüzgar değirmenleri. Çıt yok. Bayıldım buraya. Ve karşımız hemen Bozcaada. Görüyorsunuz. Deniz gözüküyor zaten. Ve ilerisi de Gökçeada. Orası da buradan gözüküyor. Yok, bu noktadan gözükmüyor. Pardon, şurada bir kayalık varmış ama yukarılardan gözüküyordu. Şu an buradan göremiyoruz. O taraf Gökçeada, bu taraf Çanakkale ve hemen karşımızda da Bozcaada. Ne kadar harika bir nokta. Bugün sabah 10'da arkadaşlarımın nikahı vardı Dikili'de. Küçük bir nikah. Davetli yok, sadece biz. Gelin, damat, onların ailesi ve ben. Bu kadardık. Minik, şirin bir nikahtı. Gayet doğaldı, çok güzel. Kır çiçekleriyle bezenmiş bir buket eşliğinde nikahımızı yaptık. Ben de şahit oldum. Hayatımda ilk defa bir nikaha şahitlik ettim. Güzeldi. Arkadaşlarıma buradan mutluluk diliyorum. Bir ömür boyu birlikte olsunlar, sağlıkla, sağlıcakla ve beraber olsunlar inşallah. Aşkla, sevgiyle dolu.
Ondan sonra nikahtan sonra nikahta bulunan arkadaşım Çanakkale tarafına gideceğini söyledi. Gelir misin, bana yolda eşlik eder misin dedi. Dedim yapacak işim yok, neden olmasın. Ve kendimi burada buldum. Bu güzelliklerin ortasında. Burada her yer böyle. Yemyeşil. Hayvan çiftlikleriyle dolu. Koyun, keçi, inek. Gayet modern çiftlikler var. Ve ağır sanayi olmadığı için tertemiz. Şu güzelliğe bakın. Burada bu kısa seyahate ne görebilirim diye hemen burada baktım. Cezayirli Hasanpaşa Konağı varmış. Buraya çok yakın. Orayı ziyaret edeceğim. Aynı Arpas Konağı gibi bir videom var, bilirsiniz. O tarzda zaten Kuzey Afrika. Orası da o köşkte Kuzey Afrika'dan gelen bir paşa tarafından yapılmıştı. Arpaslı Konağı, Arpazlı ailesinin konağı. Aydın'daki. Aynı onun gibi bir yapı. Burası savunma amaçlı yapılmış zamanında. Bir çiftlik varmış etrafında Osmanlı döneminde. Ve yanına da küçük bir şatocuk inşa edilmiş. Orta Çağ örneği bir kalecik. Şimdi orayı ziyaret edeceğiz. Buraya çok da uzak değil. Buraya bayıldım. Rengarenk. Spending the night in Dixon. "60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man?" Buradan Troya Tarihi Milli Parkı'na giriyoruz. Buraya çok yakın o köşk. İşte Cezayirli Hasanpaşa Köşkü. Bir zamanlar buralarda Cezayirli Hasanpaşa'nın ayak izleri varmış. 1770'li yıllarda Yerkesiği köyünün hemen yanına yaptırdığı bu köşk sadece bir dinlenme yeri değil, aynı zamanda düşünmek, plan yapmak ve biraz da rüzgarı beklemek için sığınılan bir köşe olmuş. Derler ki, donanmasını Beşike koyuna demirlediğinde uygun rüzgarları beklerken gelip burada kalırmış. Belki de bu tepelerden denizi izler, zamanın akışını dinlerdi. Bugün ise o günlerden geriye sadece bir kule kalmış. Sessizce geçmişi hatırlatan bir tanık gibi. Troya Milli Parkı'nda Donanma Komutanı Osmanlı döneminde Cezayirli Hasanpaşa'nın kalesindeyiz. Bu yapı 1770'lerde Donanma Komutanı Cezayirli Hasanpaşa'ya hediye edilmiş.
Çiftliğin savunma kulesiymiş burası. Çiftlikten geriye kalan son kalıntı da buymuş. Gördünüz mü? Aynı Aydın'daki Arpazlı Kulesi gibi. Yapıya girilebilecek herhangi bir yer yok. Sadece dışarıdan böyle bir küçük çekim yapabiliyorum size. Harika bir şey. Yalnız hiçliğin ortasında böyle bir yer insana acayip bir etki yapıyor. Yine burada da kazı alanı var. Troya. Artık ne kalıntıları varsa. Burada bir tabela vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Troya Müzesi kazı alanıdır. Yani kazılar devam ediyor. Bu kuleyle bağlantılı olarak mı artık onu bilemiyorum. Yani resmen hiçliğin ortasında bir kale, şaşırtıcı ve çok güzel. Muhteşem bir şey ya. Şimdi beni arkadaşım aradı. Geri dönmek zorundayım onun olduğu yere. O yüzden acele ediyorum. Ya dediğim gibi görülecek çok fazla da bir şey yok ama bu hiçliğin ortasındaki insana yaptığı etki çok hoş. Evet. Ben hemen hızlıca dönüyorum. Bir de onun hikayesine ayrı bir renk katan detay var. Palabıyık lakabıyla anılan Hasan Paşa'nın evcilleştirdiği bir aslanla dolaştığı söylenir. Düşünsene, bu sakin coğrafyada yanında bir aslanla yürüyen bir paşa. Şimdi rüzgar yine esiyor. Ama o günlerin hikayesi bu taşların arasında fısıldamaya devam ediyor. Çok yaşa. Çok yaşa. İleride. Benim olduğum yer. Bu tarafta. Bir buğday tarlasına girdim. Bu son görüntüleri çekiyorum. Arkadaşım arayınca hızlıca onu almaya gittim. Hasanpaşa Kalesi'nden ayrılıp hemen Üvecik köyüne geldim. Şimdi onu aldım ve dönüşe geçiyoruz. Bu da böyle minicik bir Çanakkale Geyikli doğasında bir video olsun. Minik bir keşif. Hasanpaşa Köşkü'nü gördüğüme dair çok sevindim. Ekstra bir şey oldu benim için. Sadece doğa çekeceğimi düşünüyordum bugün ama orayı keşfetmek, o hiçliğin ortasında özellikle cidden beni çok etkiledi. Zaman böyle bir şey işte. Zamanında ne kadar değerli bir konut ya da bir yapı neyse şimdi hiçliğin ortasında hiçbir değeri yok. Sadece tarihi bir değeri var. Tabii gören görüyor, görmeyen görmüyor. Ben de tamamen kazara buldum yani.
Ama stili fark ettiniz yani tamamen o şeye benziyor. Arpazlı Kalesi'ne benziyor. Kuzey Afrika stili. Osmanlı. Tarih. Garip bir şey. Buraya geldiğime gerçekten memnunum. Arkadaşıma teşekkür ederim beni buraya getirdiği için. Minik keşif videomuzdan, doğa videomuzdan herkese selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Büyücük geyikli. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free.